Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlerle ilginç ama pek konuşulmayan bir konuyu ele alacağız. Sovyetler Birliği'nde astroloji. Yıldızların, gezegenlerin insan kaderine yön verdiği inancı sosyalist bir toplumda nasıl değerlendirildi? Bilimsel sosyalizmin en büyük kalesi olan Sovyetler, astrolojiyi nasıl gördü, nasıl tartıştı ve bu konuyu kendi toplumsal düzeni içinde nasıl ele aldı? İşte bu sorulara birlikte cevap arayacağız. Öncelikle şunu söylemek gerek. Sovyetler Birliği, bilimsel aklın ve materyalist dünya görüşünün üzerine kurulmuştu. Burada bireylerin düşünce hayatı yalnızca bireysel meraktan değil, toplumun genel ilerleyişinden de etkileniyordu. Astroloji gibi doğaüstü eğilimler çoğu zaman Sovyet basınında bilimsel temeli olmayan inançlar olarak tanımlandı. Örneğin Pravda gazetesinde 1960'larda yayımlanan bir makalede şöyle deniyordu: "Yıldız falı gökbilimin bir maskesidir. Halkı oyalayan gerici bir alışkanlıktır." Bu yaklaşım aslında Sovyetlerin yalnızca astrolojiye değil, tüm mistik ve metafizik akımlara karşı duruşunun bir yansımasıydı. Çünkü Marksist felsefe insanın kaderinin gökyüzünde değil, kendi toplumsal emeğinde ve kolektif mücadelesinde şekillendiğini savunuyordu. Ama şu da var, astroloji tamamen yasaklanmış veya yok sayılmış değildi. Aksine Sovyet basını ve akademisi astrolojiyi inceleyerek bilim dışı olduğunu göstermek için sık sık tartışmaya açıyordu. Yani mesele yalnızca reddetmek değil, toplumun bu tür inançlardan nasıl korunacağını da açıklamak. Bu videomuzda önce astrolojinin bilim dünyasındaki yerini, sonra Sovyet sosyalist literatürde nasıl ele alındığını, ardından Batı'daki astroloji modasıyla kıyaslanışını konuşacağız. Sovyet gazetelerinden ve bilim insanlarından özgün alıntılar paylaşarak bu konunun Sovyet düşünce dünyasındaki yerini ayrıntılı şekilde ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsanoğlu gökyüzüne bakmaya başladığından beri yıldızların hayatını etkilediğine inandı. Mezopotamya'dan Antik Yunan'a kadar gezegenlerin hareketleriyle insanların kaderi arasında bağ kurulmaya çalışıldı. İşte astrolojinin temeli buradan gelir. Ancak 17. yüzyılda modern bilimsel devrimle birlikte bu inanç sisteminin bilimsel bir temeli olmadığı ortaya çıktı. Galileo, Kepler, Newton gibi isimler gökyüzünü gözlemlediğinde anlaşıldı ki gezegenlerin hareketleri fizik yasalarıyla açıklanabilir. İnsan kaderi ise bambaşka toplumsal ve maddi süreçlerle şekillenir. Astroloji bilimsel gibi görünen bir yüzey taşır. Burçlar, yıldız haritaları, gezegen konumları, ama tüm bunlar deneyle test edilemez, doğrulanamaz. Bu yüzden bilimsel değildir. Sovyetler Birliği'nin bu konudaki tavrı çok netti. Astroloji bir bilim değil, hurafenin modern kılığa bürünmüş halidir. Sovyetler için gökyüzünü anlamanın yolu fal değil, astronomiydi. Kozmolotik çalışmalarla dünyanın ilk uydusunu fırlattılar, ilk insanı uzaya gönderdiler. Yani Batı'da insanlar hala bugün aşk hayatınızda şanslısınız gibi fal köşelerini okurken Sovyet halkı uzaya açılıyordu. Marksist-Leninist dünya görüşü, doğayı ve toplumu anlamada bilimin yol gösterici olduğunu savunur. Bu nedenle sosyalist literatürde astroloji gibi sistemler genellikle mistik, idealist ve gerici olarak tanımlanmıştır. Marx ve Engels'in yazılarında sık sık görülen vurgu, insanın kaderini gökyüzünde değil, yeryüzündeki üretim ilişkilerinde araması gerektiğidir. Lenin de halkı mistik eğilimlerden kurtarıp bilimsel dünya görüşüne yönlendirmenin önemini defalarca vurgulamıştır. Sovyet ideologları astrolojiyi sadece yanlış bilgi olduğu için değil, aynı zamanda toplumsal etkileri nedeniyle de eleştirirdi. Çünkü astroloji birey merkezlidir. Kişinin burcuna göre mutlu veya mutsuz olacağına inanmak, kolektif toplumsal süreçleri görmezden gelmek demektir. Sosyalizm ise insanı yalnızca kendi kaderinin değil, toplumun kaderinin de öznesi yapar. Bu yüzden Sovyet basınında astroloji, küçük burjuva ideolojisinin bir uzantısı olarak nitelendirilirdi. Sovyetler Birliği'nde halk arasında astrolojiye meraklı küçük gruplar vardı. Ama bunlar hiçbir zaman toplumun geneline yayılmadı. Çünkü küçük yaşlardan itibaren verilen eğitim hurafelere değil, bilime dayalıydı.
ortaokul öğrencileri yıldızların nasıl doğduğunu, evrenin nasıl oluştuğunu bilimsel derslerde öğrenirdi. Halk kütüphanelerinde binlerce astronomi kitabı bulunurken astrolojiye dair kaynaklar neredeyse hiç yoktu. Falcılar sık sık karikatürize edilirdi. Bu tür mizahlar halk arasında da astrolojinin ciddiye alınmadığının bir göstergesidir. Buna rağmen bireysel olarak merak edenler de çıkardı. Ancak Sovyetlerin resmi tavrı nettir. Astroloji ne bilim kurumlarında, ne eğitim sisteminde, ne de medyada kendine yer buldu. Çünkü Sovyetler Birliği'nin hedefi halkı yıldız fallarıyla değil, bilimsel bilgiyle donatmaktı. Batı dünyasında özellikle 20. yüzyılın ortalarında astroloji büyük bir endüstri haline geldi. Gazetelerde fal köşeleri, televizyonlarda burç yorumları sıradanlaştı. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra Batı gençliği kapitalist sistemin çelişkileriyle başa çıkmak yerine burçlar aracılığıyla kendine bir kimlik bulmaya çalıştı. Kapitalist medya insanların kaygılarını kar amaçlı bir pazara dönüştürdü. Sovyet bilim insanları bu duruma eleştirel bakıyordu. Çünkü Batı'da astroloji insanın gerçek sorunlarını görmesini engelliyor, sınıfsal sömürünün üstünü örtüyordu. Bir işçinin sorununu çözmek için sendikal mücadele değil, bugün Mars burcunuzda gibi sahte umutlar sunuluyordu. Bu da Sovyetlere göre kapitalist düzenin halkı pasifize etmesinin bir yoluydu. Batı'da bir yandan en gelişmiş teleskoplar yapılırken, diğer yandan milyonlarca insan fal köşelerine bağımlı hale gelmişti. Bu çelişki Sovyetlerin gözünde kapitalist ideolojinin bilimle hurafeyi yan yana yaşatma çabasının tipik bir göstergesiydi. Sputnik'in uzaya gönderilmesi, Yuri Gagarin'in "Dünya yuvarlak, gökyüzünde Tanrı yok" sözleriyle tarihe geçen yolculuğu, Sovyet toplumunun bilimsel ilerlemeye nasıl bağlı olduğunu gösterir. Bu adımlar astrolojinin boş vaatlerinden çok daha güçlü bir gerçeklikti. Astrolojiyi reddetmek aslında şu anlama gelir: İnsan kaderini yıldızlarda değil, kendi emeğinde arar. Ve bu Sovyetler Birliği'nin felsefesiydi. İnsan kolektif olarak çalıştığında, bilimle ilerlediğinde toplumu dönüştürebilirdi. Bu bakış açısı Batı'nın bireyci fal kültüründen çok daha ileri bir aydınlanma anlayışını temsil ediyordu. Bugün hala gazetelerde, televizyonlarda burç yorumları görüyoruz. Ama Sovyetlerin bize bıraktığı ders şudur: gelecek yıldızlarda yazılı değildir. Gelecek insanların ellerinde, kolektif mücadelesindedir. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Sovyetler Birliği'nde astrolojiye yaklaşım basit bir yasaklama veya yok sayma değil, bilimsel düşünceyi koruma ve halkı metafizik yanılsamalardan uzak tutma çabasıydı. Sovyet bilim insanları ve gazeteleri astrolojiyi yalnızca bir inanç olarak değil, aynı zamanda toplumun ilerleyişine zarar verebilecek gerici bir alışkanlık olarak gördüler. Onlar için insanın kaderi yıldızlarda değil, toplumun ellerinde, kolektif emeğinde ve bilimsel ilerlemede saklıydı. Batı'da popüler kültürün parçası haline gelen burç yorumları ve magazin astrolojisi Sovyetlerde ciddi eleştirilerle karşılandı. Çünkü Sovyet toplumu için gerçek özgürlük hayali gezegen hareketlerinde değil, bilimin aydınlattığı yolda bulunuyordu. Bugün geriye dönüp baktığımızda Sovyetlerin bu duruşu bize çok net bir mesaj veriyor. İnsanlık kaderini yıldızlardan değil, kendi emek ve bilincinden yaratır. Ve belki de tam da bu yüzden Sovyetler Birliği, yüzyılın en büyük bilimsel atılımlarına, uzay yolculuklarına ve teknolojik devrimlerine imza atabildi. Umarım videomuz sizlere sadece astrolojinin değil, Sovyet toplumunun bilime ve ilerlemeye bakışının da daha net bir resmini verebilmiştir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.